Merhaba arkadaşlar, Developer Reaction kanalına hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Kimi dinleyeceğiz bugün? Tabii ki Bandmate'i dinleyeceğiz. YouTube'a girdim ve Bandmate yazdım. Acaba hangi şarkıyı seçsem diye uğraşıyordum. Bir baktım, şarkının ismi beni seç diyor. Ben de Choose Me'yi seçtim. Şaka bir yana bir oynatma listem var. Ona istinaden çekiyorum videoları ve bunun sırası geldi. E, Şarkıyı Kanami bestelemiş ve Miku sözlerini yazmış. Çaylarınız kahveleriniz hazırsa gelin hep birlikte dinleyelim bakalım neler hissedeceğiz. Bu arada bir oynatma listesi oluşturdum onlar için. Dinlemek isteyen, izlemek isteyen olursa kanalımı ziyaret edebilir. Çaylar kahveler hazırsa dediğim gibi hadi gelin bakalım neler hissedeceğiz. 愛こそはね目に見えない幻想愛あるなら全てさらけ出して愛してると胸に刻み込んで捧げるね forever Vah! Seyirciyi yakalamışlar yine. あれもこれもそれもどれもできない足りないでも全部欲しいってわがままも聞いて刻まついて Listen to me Hey my boy 行動抱きしめるだけじゃ満たさない Nisa'nın baslarını dinler misiniz? Harika geliyor yine. You make me crazy 唇見つめてみせば鏡に映る私に微笑む悪魔の Wow. 愛こそはね目に見えない幻想愛あるなら全てさらけ出して愛してると胸に刻み込んで捧げるね forever Just time すぐ見つけ出して This repeat and last one Let's get it on Let's get it on もっと強く Evet, ikinci kısma geçmeden konuşacaklarımız var. Dikkat ettiniz mi? Stereo genişliği var. Nakaratlarda Saiki tek başına değil gibi sanki. Miku'nun vokalleri arkada böyle double track ve armoni gibi işlenmiş. Harika, dediğim gibi ikisi birbirine çok yakışıyor. Bu da nakarat kısmına dikkat ederseniz stadyum boyutunda hissettiren bir prodüksiyon hilesi, harika olmuş. Harika işlemişler o kısmı. Kanami'nin yine imzası niteliğindeki hem melodik hem de agresif rifflerini çok sık duyduk buraya kadar. Ve Miku'da o ritim gitarda şarkının gövdesini oluşturan power chordları basarak Kanami'nin o melodiler üzerinde dans etmesini sağladı açıkçası. Distortion seviyesi yüksek ama notaların seçebileceği berrak bir modern high gain tonu vardı şarkıda. Biraz geri alıp devam edeceğim arkadaşlar. Evet, şuradan başlayabiliriz. Çok yakışıyor sesleri. Wow. Evet, yine Saiki en sevdiğim şeyi yaptı. O anlık yükselmeyi biliyorsunuz, ben çok seviyorum. Ve onu duyduğum zaman durmadan yapamıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın, biraz geri alın, devam edelim. Evet.
Wow. I am lonely 強がりだって Do you know no 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 I didn't mean anything it's okay I choose to I こそは何に言えないです愛あるなら全てさらけ出して愛してると胸に刻み込んで捧げる Wow. Just a 今すぐ見つけ出して This repeating and last part Let's get it on Let's get it on もっと深く溺れてくれ溺れてね Wow. I can know where forever 気が握られて running won't disappear My mother chose me Wow. Aferin size kızlar. Evet. Canlı performans, destansı, harika bir şarkı dinledik yine. Ve canlı performans dediğim gibi. Bir nokta dikkatimi çekti burada. Bunu Kanami hep yapıyor. O şarkıdaki karmaşıklığı basitmiş gibi, tırnak içinde söylüyorum, basitmiş gibi duyuruyor bize. Ve bu da onun harika bir özelliği olarak ben onu artık kodladım kafamda. Melodik ve uzun notalarla adeta Saiki'nin sesinden rol çalıyor Kanami. Two hand tapping tekniğini kullandı burada. Arpejler ve o klasik müzik, barok etkili bir Jiro karışımıydı. Klasiğiydi şarkı. Mix'te genellikle Kanami lead gitarı hafif sağa ve merkeze yakın. Miku'nun ritim gitarı ise sola ve tam zıttına planlanıyor. Bu kulaklıkla dinlediğinizde devasa bir stüdyo etkisi yaratıyor. Wall of Sound dediğimiz. Akane yine mükemmeldi, makina gibiydi. O geçiş nakaratlarında ve geçişlerde double pedalı tekniklerini çok iyi şarkıya yedirdi ve rock şarkısı olmaktan sanki çıkarıp onu metale yaklaştırdı böylece. Akane'nin davulculuğunu zaten yani bilmiyorum biz onun üzerine konuşabilecek teknik bilgide de değiliz. Sadece hızdan ibaret değil, onu biliyoruz. Öyle nüanslarla dolu bir bateri kullanıyor Akane. Trompet vuruşlarına dikkat edin. Sadece öyle gümtek gümtek değil. O ana vuruşların arasında duyulması zor ama hissedilen çok hafif trompet dokunuşları var. Ghost note dediğimiz. Bu da şarkıyı akıcı ve o yuvarlanma hissi veriyor. Nakarat öncesi geçişlerde zillere vurduğu anda eliyle böyle tutarak anında kesmesi vesaire. Staccato dediğimiz etki işte o arkasından gelecek patlamayı daha şiddetli kılmasını sağlıyor ve Akane bunu çok güzel yapıyor dediğim gibi. Şarkının kıta bölümlerinde Saiki'nin şarkı söylediği yerlerde hi-hat sürekli böyle açıp kapatarak ritme nefes aldırdı. Ve dinamik o şarkının dümdüz çizgide gitmesini engelledi böylece. Çok güzel bir şekilde yedirmişti şarkıya yani o kısmı. Zil kullanımı oldukça yoğun ve şarkıda bu şarkının o enerjisini hiç düşürmedi. Misa mükemmel bir iş çıkardı yine ortaya. O klasik pena tekniğiyle keskin ve dolgun bir bas tonu sundu bize. Bas gitar sadece arka planı doldurmadı açıkçası. O gitar riffleriyle senkronize hareket ederek şarkıya bir groove katar ve bunu Misa bu grupta bilmiyorum bütün gruplarda yapar. Yani o sonuçta kişiyle ilgili bir şey. Çok ama birbirlerine uzun süredir. Bu arada onu da söyleyeyim.
Grup hiç dağılmadan kurulduğu gibi bugüne gelmiş. Çok büyük bir başarı. Ve dediğim gibi hani yetenekler kişiye özgüdür ama burada X bir kişiyi X, Y bir gruba koy. Orada bile çok güzel işler çıkarır. Bir şekilde adapte olduktan sonra aynı şekilde devam eder diye düşünüyorum. Çok beğendim şarkıyı. Burada Kanami'nin bir nickname'i olduğunu duymuştum. Miko diye. Minko daha doğrusu. Ee, Onun hakkını verdiğini düşünüyorum ben bu şarkıda. Teknik gösteriden ziyade böyle şarkının duygusuna hizmet ediyor. Tabii teknikleri ve o hızlı geçişler melodik yapıyı asla kaybettirmedi. Klasik rock soloları ile modern J-rock tekniklerinin birleşimi şekilde sunuldu bize ve harika olmuştu dediğim gibi. Özellikle ikinci kıtada işte gitar biraz geri çekildiğinde ve bas ve davulun kitlenmiş şekilde uyumunu çok net duyduk. Ve bu kısım şarkıya nefes aldırma niteliğindeydi. Yani ama o nefes aldırma kısmında bile enerjiyi hiç düşürmediler, devam ettiler. Çok beğendim parçayı. Dediğim gibi Bandmate en sevdiğim rock gruplarından bir tanesi oldu diyebilirim bunun için. Hepsi alanında profesyonel insanlar olduğunu düşünüyorum. Ve bir yerde okumuştum. Kanami'ye iki tane Kanami var diyorlar. Bir tanesi unutkan Kanami, bir tanesi yoğun Kanami. Grup onu hep yoğun Kanami'de tutmak için uğraşıyorlarmış. Yani olması gerektiği gibi, olmasını istedikleri Kanami'de tutmak için uğraşıyorlarmış. Ve onun dediğim gibi Minko diye bir lakabı da varmış. Çok keyif aldım dinlerken. Eğlenceli bir şarkıydı ve işte gördünüz oradaki insanlar, grubu dinlemeye giden insanlar ne kadar eğlendiyse biz de bilgisayar başında bu kadar eğleniyoruz. Çok keyif aldık. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda tekrar görüşürüz olur mu? Hoşça kalın.